Hava keskin, adeta buz gibi bir dokunuşla teninizi okşuyor. Açıkta kalan cildi ısırıyor, her nefeste soğuğu ciğerlerinize çekiyorsunuz. Bu keskin soğuk, kış mevsiminin acımasızlığını hissettiriyor. Derin bir sessizlik manzarayı örtüyor. Sanki doğa derin bir uykuya dalmış gibi. Ağaçlar çıplak, karla kaplı, dalları beyaz bir örtüyle süslenmiş. Sanki dünya nefesini tutmuş gibi, zaman durmuş, her şey askıda kalmış gibi. Bu donmuş sahnenin kalbinde göl yatıyor. Kışın hüküm sürdüğü bu diyarda bir ayna gibi parlıyor. Artık dalgalanmıyor, suyun hareketi sonsuza dek durulmuş gibi. Soluk güneşi yansıtan geniş, kesintisiz bir beyaz tabaka, buzun üzerinde dans eden ışık huzmeleriyle göz kamaştırıyor. Uykuda gibi görünüyor, yüzeyin altında neler olup bittiğinden habersiz. Ancak buzun altında bambaşka bir gerçeklik saklı. Suyun olağanüstü bir özelliği sayesinde yaşam devam ediyor. Gizli bir dünya varlığını sürdürüyor, buzun altında kendine bir yaşam alanı buluyor. Gölün yüzeyinin donma hikayesi, doğanın mucizelerinden sadece biri, bir fizik. Ve hayatta kalma masalıdır. Doğanın zorlu koşullarına uyum sağlama çabasıdır. Sonbaharın soğuğu derinleştikçe günler kısalır ve geceler uzar. Göl sıcaklığını teslim eder, yavaş yavaş ısı kaybeder. Yüzey önce soğur çünkü havayla doğrudan temas halindedir. Ve ince bir dönüşümü başlatır, su molekülleri yavaşça kristalleşmeye başlar. Yüzey sertleştikçe buz tabakası kalınlaşır ve güçlenir. Rüzgarın gücü azalır çünkü buz yüzeyi rüzgarın etkisini azaltır. Ve göl dinamik bir ekosistemden dış dünyaya karşı daha kapalı bir hale gelir. Mühürlü bir sığınağa dönüşür, buzun altında yaşamın devamlılığı için bir koruma sağlar. Bu yıllık dönüşüm hayati önem taşır çünkü göldeki yaşamın döngüsünü etkiler. Üstteki dünya durmuş gibi görünse bile buzun altında hayat devam eder. Buzun altındaki yaşamı şekillendirir, bu zorlu koşullara adapte olmuş canlıların hikayesini anlatır. Gölü, geniş ve dingin yüzeyiyle her zaman hareket halinde olan su moleküllerinin bir balo salonu gibi düşünün. Her bir molekül, zarif bir dansçı gibi sürekli bir hareket ve etkileşim içinde. Yazın enerjik bir şekilde dans ederler, sıcaklığın etkisiyle hareketleri hızlanır, yayılırlar ve suyu daha az yoğun hale getirirler. Bu durum, suyun yüzeyinde daha fazla hareketlilik ve genişleme anlamına gelir. Sonbahar geldiğinde hava yüzeyi soğutur, güneşin sıcaklığı azalır ve serin rüzgarlar eser, molekülleri yavaşlatır ve birbirlerine yaklaştırır. Dansın ritmi düşer, hareketler daha sakinleşir. Daha yoğun, daha soğuk su batarken daha sıcak su yükselir. Bu sürece konveksiyon denir. Bu, gölün içindeki sıcaklık dengesini sağlayan doğal bir mekanizmadır. Bu devirdaim gölü karıştırır, baştan sona eşit şekilde soğutur. Böylece gölün her yerinde benzer bir sıcaklık elde edilir. Güneş zayıfladıkça ve geceler soğudukça tüm göl yavaş yavaş soğur. Gölün derinliklerine doğru bir soğuma süreci başlar. Moleküler dans su sütunu boyunca yavaşlar. Hareketler neredeyse durma noktasına gelir. Ancak su belirli bir sıcaklığa yaklaştığında, yani donma noktasına çok yakın olduğunda, beklenmedik bir şey olur. Suyun davranışında şaşırtıcı bir değişim gözlemlenir. Donmanın büyüsü işte burada gerçekten başlar. Suyun katılaşma süreci, doğanın en etkileyici gösterilerinden birine dönüşür. Su tahmin edilebilir şekilde davranır, 4 santigrat dereceye kadar soğuyana kadar. Bu noktada en yoğun halindedir ve dibe batarak kararlı bir tabaka oluşturur. Göl tamamen 4 dereceye ulaştığında konveksiyon durur. Daha soğuk havaya maruz kalan yüzey suyu 4 derecenin altına düşer, ancak batmak yerine daha az yoğun hale gelir ve üstte kalır. Bu daha hafif, daha soğuk tabaka aşağıdaki gölü yalıtır. Yüzey 0 dereceye soğuduğunda su molekülleri kristal bir kafese, buza kilitlenir. Buz yüzeyde oluşur, kışın etkisi arttıkça yayılır. Donmuş kapağın altında yaşamın devam etmesi için sahne hazır. Water, in its fascinating nature, behaves in a way that sets it apart from most other substances. When water freezes, it expands. This expansion makes ice less dense than liquid water, a crucial property, and this is precisely why it floats. It's a simple concept with profound implications. Now imagine a world where ice behaved differently. What if ice sank? If ice sank, lakes would freeze completely from the bottom up, solidifying entirely.
This would render them uninhabitable, making life as we know it impossible for many aquatic species. Instead, ice forms a floating, insulating blanket on the surface. As winter deepens its grip, the ice thickens and accumulating snow provides even more insulation, further protecting the water below. This natural barrier slows down heat loss from the water beneath, maintaining a stable temperature in the water below the icy surface. Even as air temperatures plummet far below freezing, the water directly beneath the ice remains close to 0 degrees Celsius. And at the very bottom, the water maintains a constant 4 degrees Celsius. This unique stratification is the opposite of what occurs in the summer months, but it is absolutely vital for the survival of countless species. The floating ice blanket safeguards the delicate ecosystem below, allowing life to flourish even in the harshest conditions. Buzlu tavan, göldeki yaşam için yeni bir mevsimi işaret eder. Balıklar ve amfibiler, kışı atlatmak için metabolizmalarını yavaşlatarak sabit, daha sıcak derinliklerde sığınak bulurlar. Bazı canlılar çamurda kış uykusuna yatarken, diğerleri buzun altındaki bitkiler tarafından üretilen sınırlı oksijene güvenirler. Berrak bir buz yüzeyi, güneş ışığını içeri alarak bu kırılgan dengeyi destekler. Bahar geri döndüğünde buz erir, su karışır ve yaşam yeniden canlanır. Göllerin yukarıdan aşağıya donması doğanın en zarif tasarımlarından biridir. Bu basit anormallik, tüm ekosistemlerin kışı atlatmasına ve baharda yeniden gelişmesine olanak tanır.